Evren bize sunduğu muhteşem manzaraların ardında derin bir sır saklıyor. Gördüğümüz her şey, yani yıldızlar, gezegenler, gaz bulutları ve galaksiler, evrenin yalnızca cüz'i bir kısmını oluşturuyor. Aslında evrenin yaklaşık %95'i gözlerimizden gizlenmiş durumda. Peki bu nasıl mümkün olabilir? İşin aslı, bilim insanları bu kayıp kütle ve enerji için yıllardır kafa patlatıyor. Bu karanlık taraf evrenin kaderini belirliyor. Galaksileri bir arada tutuyor. Ve hatta uzayın genişleme hızını bile kontrol ediyor. Bu videoda evrenin bu gizemli efendileri, karanlık madde ve karanlık enerjiyi derinlemesine bir yaklaşımla inceleyeceğiz. Evrenimizin bugünkü içerik dağılımına baktığımızda sadece yaklaşık %5'inin bizim bildiğimiz normal maddeden, atomlardan oluştuğunu görüyoruz. Geri kalan ise birbirleriyle akraba olmayan iki tuhaf bileşen. Yaklaşık %27'si karanlık madde denilen görünmez bir madde formu ve %68'i de karanlık enerji denilen uzayın genişlemesini hızlandıran esrarengiz bir enerji. Gözlemlenmedikleri için karanlık olarak adlandırılıyor. Ancak etkilerini her yerde hissedebiliyoruz. Karanlık madde galaksileri birer kozmik yapıştırıcı gibi tutan görünmez bir çekim kaynağı adeta. Karanlık enerji ise evrenin genişlemesini hızlandıran kozmik bir itici güç gibi davranıyor. Bu ikili evrenin yapbozunun kayıp parçaları. Varlıklarını henüz göremesek de etkileri her yerde. Peki bu gizemli %95 olmadan evren nasıl oldu? Muhtemelen bugün bildiğimiz anlamda galaksiler, yıldızlar, hatta yaşam bile var olamazdı. Bu kayıp kütle ve enerji belki de fiziğin eksik sayfalarını dolduracak, bize gerçekliğin daha derin bir tanımını sunacak. Evrenin karanlık tarafının ilk aktörü karanlık madde. Onun varlığını ilk olarak 1930'larda astronomlar fark etti. Gökbilimci Fritz Zwicky, galaksi kümelerindeki galaksilerin hızlarının görünen kütleye göre fazla yüksek olduğunu raporladı. Bir şey bu galaksileri kümeden fırlayıp gitmekten alıkoyuyordu. Ama teleskopla göremiyorduk. Daha sonra Vera Rubin ve arkadaşları sarmal galaksilerin dış kısımlarındaki yıldızların çok hızlı döndüğünü keşfetti. O kadar hızlı ki görünen yıldız ve gazların kütle çekimi bu yıldızları galaksiye bağlı tutmaya yetmezdi. Çözüm ise galaksilerin etrafında görünmeyen, ışıkla etkileşmeyen devasa bir kütle halosu olmalıydı. İşte karanlık madde tam olarak burada devreye giriyor. Galaksileri çevreleyen bir hayaletimsi halolar, yıldızları kaçıp gitmekten alıkoyan ekstra yer çekimini sağlıyor. Örnek olarak meşhur Bullet kümesine bakalım. İki dev galaksi kümesinin çarpışmasından oluşan bu yapıda gözle görülür madde, X ışınlarıyla parlayan sıcak gaz, pembe renkte ve kütle çekimsel mercekle haritalanan toplam kütle mavi renkte birbirinden ayrışmış durumda. Yani görünür madde bir yerde toplanmışken kütlenin çoğu farklı bir bölgede. Bu doğrudan kanıt, kütlenin büyük bölümünün görünmez bir biçimde yani karanlık madde halinde orada olduğunu gösteriyor. Gösterilen kompozit görüntüde optik teleskoplarla görülen galaksiler sarı beyaz noktalar olarak Chandra X ışın gözlemevinin tespit ettiği sıcak gaz bulutları, pembeyle ve kütlenin yani karanlık maddenin mercekle belirlenen dağılımı ise mavi ile gösterilmiş durumda. Normal madde, gaz ve toplam kütle merkezlerinin ayrık olması karanlık maddenin varlığına dair en güçlü delillerden biri. Karanlık madde tam olarak nedir? Basitçe söylemek gerekirse ışığı yaymayan, yansıtmayan ve soğurmayan bir madde türü. Yani ne teleskoplarımızla doğrudan görebiliyor ne de elektromanyetik dalgalarla tespit edebiliyoruz. Onu var eden tek işaret yerçekimsel etkileri. Ve bahsettiğimiz galaksi dönme eğrileri, gökada kümelerinin dinamiği ve kütle çekimsel mercekleme denen arka plandaki cisimlerin görüntülerinin bükülmesi olayı, tüm bu gözlemler ortada görünenden çok daha fazla kütle olması gerektiğini fısıldıyor. Karanlık maddenin izini sürmek için bilim insanları yıllardır akıl almaz deneyler tasarlıyor. Özellikle popüler bir hipoteze göre karanlık madde, WIMP kısaltması ile bilinen İngilizce Weakly Interacting Massive Particles, zayıf etkileşimli büyük kütleli parçacık türünde yeni bir parçacıktan oluşuyor olabilir. Bu parçacıklar varsayıldığı üzere nadiren normal maddeyle etkileştiği için bu kadar hayalet gibiler. WIMP'leri yakalamak için dünya üzerinde adeta pusuya yatmış durumdayız. Nasıl mı? Derin yeraltı laboratuvarlarında kozmik gürültüden uzakta dev dedektörler kurarak. Mesela Xenon NT, Lux Zeppelin ve Pandax gibi deneyler tonlarca sıvı xenon içeren dedektörlerinde bir karanlık madde parçacığının gelip xenon atomu ile çarpışmasını bekliyor. Böyle bir çarpışma minicik bir ışık sinyali veya elektrik yükü meydana getirecek. Bilim insanları da bunu kolluyor. Ancak bugüne kadar bu deneyler hiçbir kesin sinyal yakalayamadı. En son LZ deneyinin 2024'teki sonuçları bile kütleye sahip WIMP'ler için
hiçbir işaret bulamadı. Yani dedektörlerimiz adeta karanlık madde yine gelmedi diye rapor veriyor. Sadece doğrudan değil, dolaylı arayışlarda sürüyor. Eğer karanlık madde parçacıkları birbirleriyle çarpışıp yok olurlarsa ya da bozulurlarsa ortaya yüksek enerjili ışıma gama ışınları veya nötrinolar çıkabilir. Uzaydaki Fermi Gama Teleskopu, AMS Alfa Manyetik Spektrometer ve IceCube Nötrino Gözlemevi gibi dedektörler galaksimizin merkezine veya yakınındaki cüce galaksilere bakarak bu tür sinyalleri tarıyor. Şimdiye dek gelen sinyaller ise pek net değil. Ya var dedirtecek kadar güçlü değil ya da başka astrofizik kaynaklara yorulabiliyor. Bir diğer cephede de parçacık hızlandırıcılar. Özellikle CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı fotonları çarpıştırarak enerji yoğun bir ortam meydana getiriyor. Teori diyor ki belki bu çarpışmalarda anlık olarak karanlık madde parçacıkları üretilebilir. Eğer öyleyse dedektörlerde enerji eksiği olarak kendini gösterirler. Çıkan parçacıkların enerjisinin toplamı giren enerjisinden küçük olur. Çünkü bir kısmı görünmez parçacıkla taşınır. LHC'deki deneyler arada sırada ufak anomaliler gösterse de henüz evet karanlık maddeyi ürettik dedirtecek kalıcı bir sonuç çıkmadı. Yani karanlık madde saklambaç oyununda şimdilik hep bir adım önde. WIMP teorisi netice vermedikçe fizikçiler alternatif karanlık madde adaylarına yöneliyor. Örneğin aksiyon adı verilen son derece hafif ve tuhaf parçacıklar kuramsal olarak öngörülüyor. Öyle hafifler ki bir topak madde gibi değil de bir alan gibi davranıyorlar. Halihazırda ADMX gibi deneyler aksiyonları arıyor. Bir diğer aday steril nötrino denen normal nötrinoların hayalet kuzenleri olan parçacıklar. Bunlar da kara maddeyi oluşturabilir diyen modeller var. Hatta bulanık karanlık madde, fuzzy dark matter gibi kütlesi o kadar küçük ki dalga gibi davranan ve galaksilerin merkezlerinde pürüzsüz bir çekirdek oluşturan fikirler bile mevcut. Görüldüğü gibi parçacık fiziği cephesinde kara madde için hayal gücü sınır tanımıyor. Deneysel alanda da çeşitlilik artıyor. Yalnızca xenon dedektörleri değil, süper CDMS, yarı iletken, kristal dedektörler, DAMIC gibi CCD tabanlı dedektörler, hatta nükleer saatler kullanılarak karanlık madde etkisini arayan dolaylı yöntemler geliştiriliyor. Belki de yakında hiç ummadığımız bir köşeden ilk karanlık madde sinyali gelecek. Özetle karanlık madde için resim şu. Evrenin 1/4'ü ondan oluşuyor. Galaksileri çevreleyen dev haleler dağılıp yapıları şekillendiriyor. Ancak kendisi neredeyse tüm etkileşim kanallarını kapatmış halde. Bulutların arkasındaki hayalet misali bizden saklanıyor. Onu arama serüvenimiz modern bilimin en büyük maceralarından biri olarak devam ediyor. Gelelim evrenin daha da büyük bir bölümünü oluşturan o tuhaf şeye, karanlık enerji. Bu kavram bilim dünyasına adeta bir bomba gibi düştü diyebiliriz. 1998 yılında iki bağımsız süpernova gözlem ekibi, Saul Perlmutter liderliğindeki SCP, Brian Schmidt, Adam Rees liderliğindeki High Z takımı, çok uzak tip 1A süpernovaların beklenenden daha sönük göründüğünü keşfetti. Bu evrenin genişlemesinin yavaşlamak yerine hızlandığı anlamına geliyordu. Daha önce herkes evrenin büyük patlama sonrası yerçekim etkisiyle yavaşlayarak genişlediğini varsayıyordu. Halbuki bu süpernovalar sanki görünmez bir elin galaksileri itekleyip aralarını açtığını gösteriyordu. Bu keşif o kadar önemliydi ki 2011'de Nobel Fizik Ödülü bu ekiplere verildi. Çünkü evrenin kaderine dair bildiklerimizi kökten sarstılar. Peki karanlık enerji nedir? Ne olmadığını söyleyerek başlayalım. Karanlık enerji karanlık madde gibi bir madde türü değil. Uzayın kendisine sirayet etmiş bir tür enerji alanı ya da etki. En basit modelde Einstein'ın ünlü kozmolojik sabiti olarak denklemlere giriyor. Bu bakışa göre boşluk aslında boş değil. Kuantum fiziğine göre boş uzay sürekli parçacık antiparçacık çiftlerinin oluşup yok olduğu bir kaynama halinde. Ve net bir enerji yoğunluğuna sahip. İşte bu vakum enerjisi kozmolojik sabit olarak karşımıza çıkabilir ve evrenin büyük ölçekli davranışını etkileyebilir. Karanlık enerji negatif basınca sahip egzotik bir enerji formu gibi davranıyor. Uzay genişledikçe bunun yoğunluğu sabit kalıyor. Ya da bazı modellere göre çok yavaş değişiyor. Sonuçta uzayı genişleten bir kozmik rüzgar etkisi meydana getiriyor. Gözümüzde canlandırmak için şöyle diyebiliriz. Galaksiler birer yapraksa karanlık enerjide galaksiler arası boşlukta esen ve yaprakları savuran görünmez bir rüzgar gibi. Bunu nasıl fark ediyoruz? Asıl kanıtlarımız tip 1A süpernova gözlemleri standart mumlarla evrenin genişleme hızını ölçme yöntemi. Baryon akustik sarınımları denen erken evrendeki ses dalgalarının bıraktığı izlerin galaksi dağılımında ölçülmesi ve kozmik mikrodalga arka plan ışımasının hassas incelemesi. Hepsi yaklaşık son 6-7 milyar yıldır evrenin genişlemesinin hızlandığını ve bunu ancak görünmez bir enerji içeriğiyle açıklayabileceğimizi gösteriyor. Planck uydusu CBM'nin sıcaklık dalgalanmalarını inanılmaz hassasiyetle ölçerek evrendeki karanlık enerji oranının
%68 civarında olduğunu doğruladı. Sloan dijital gökyüzü taraması ve Dark Energy Survey gibi büyük ölçekli araştırmalar milyonlarca galaksinin haritasını çıkarıp evrenin genişleme geçmişini ve yapısını incelediler. Şimdilerde DESI adlı yeni bir spektroskopik tarama projesi devrede. Yakın gelecekte ise Euclid Uzay Teleskopu, Nancy Grace Roman Uzay Teleskopu, galaksilerin uzaklıklarını ve dağılımlarını ölçerek 3 boyutlu bir kozmik harita oluşturmayı hedefliyor. Bu sayede karanlık enerjinin doğasını, zamana göre sabit mi, değişken mi olduğuna dair daha iyi anlayacağız. Ancak karanlık enerji cephesinde de sorunlar ve sürprizler var. Bunların en çok konuşulanı Hubble gerilimi denen durum. Evrenin genişleme hızı Hubble sabiti H0 iki farklı yöntemle ölçüldüğünde tutarlı sonuç vermiyor. Planck uydusu verilerini kullanıp erken evren kozmik mikrodalga arka planı üzerinden modellediğimizde H0 yaklaşık 67 km/s megaparsek civarında çıkıyor. Öte yandan SCHORS gibi yerel evren süpernova cepheid gözlemleri H0'ı yaklaşık 74 km/s megaparsek civarında daha yüksek bir değer veriyor. Aradaki fark küçük gibi görünse de belirsizlikler çok azaldığı için bu istatistiki olarak ciddi bir sapma haline geldi. Kozmologlar buna esprili şekilde gerilim diyor. Çünkü ya ölçümlerde gizli bir sistematik hata var ya da bildiğimiz kozmos modelinde eksik bir parça var. Eğer ikinci durum geçerliyse belki de karanlık enerji zamanla güç değiştiriyordur. Ya da bambaşka bir fizik etkisi, örneğin erken evrende ekstra bir enerji bileşeni iş başındadır. Bu gerilimi çözmek için yeni teleskop verileri, yeni fiziksel teoriler birbirleriyle yarışıyor. Karanlık enerji için ileri sürülen daha açık fikirler de yok değil. Örneğin bazı fizikçiler belki de evrende gördüğümüz ivmelenen genişleme, negatif kütleli egzotik parçacıkların uzayı itmesinden kaynaklanıyor olabilir diye spekülasyon yapmışlardır. Negatif kütle fikrinde kütle çekimi ters çalışır. Bu tür madde normal maddeyi iter. Kendisi ise normal madde tarafından çekilir. Bu kağıt üzerinde ilginç sonuçlar veriyor. Mesela kendi kendine ivmelenen bir madde akışı gibi. Hatta Einstein bile 1910'larda kozmolojik sabiti düşündüğünde vakumun negatif enerjisi gibi kavramlardan bahsetmişti. Fakat günümüzde negatif kütleli madde ne deneysel ne de gözlemsel olarak hiç görülmediğinden bu fikirler teorik merak olmaktan öteye gidemiyor. Özetle karanlık enerji nereden gelirse gelsin, ister sabit bir vakum enerjisi olsun, ister yeni bir alan, fiziğin muazzam bir bilmecesi olarak karşımızda duruyor. Bu enerji evrenin geleceğini belirleyecek. Eğer sabit kalırsa evren hızlanarak genişlemeye devam edecek. Sonsuz bir soğuk ölüm senaryosu. Eğer zamanla güçlenirse belki de büyük yırtılma denilen senaryoyla her şeyi paramparça edecek. Ya da zamanla zayıflarsa genişleme yavaşlayabilir bile. Şu an bildiğimiz evrenin karanlık enerji hakimiyeti çağında olduğudur. Tıpkı geçmişte radyasyon hakimiyeti ve sonra madde hakimiyeti çağları olduğu gibi. Onca bilinmezliğe rağmen kozmologlar lambda CDM dediğimiz bir standart kozmoloji modeliyle şu anki evreni oldukça başarılı biçimde tarif edebiliyor. Lambda kozmolojik sabiti karanlık enerjiyi, CDM ise soğuk karanlık maddeyi temsil ediyor. Bu modele göre evrenin bugünkü enerji bütçesi yaklaşık %5 normal madde, %25 civarı karanlık madde. %70 de karanlık enerji. Bu rakamların farklı ölçümlerde ufak değişimi mümkün. Ama yuvarlak olarak böyle. Bu model CBM'nin pürüzlerine, galaksi kümelerinin oluşumuna, elementlerin erken evrendeki bolluklarına kadar birçok olguyu tutturarak bugüne dek ayakta kalmayı başardı. Fakat bir modelin işe yaraması içerideki bileşenleri anladığımız anlamına gelmiyor. Lambda CDM modeli bize karanlık madde var, karanlık enerji var diyor. Ama bunların ne olduğu sorusuna yanıt veremiyor. İşte bu yüzden elimizde halen koca bir soru listesi var. Karanlık madde gerçekten bir parçacık mı? Neden hiçbir şekilde ışıkla etkileşmiyor? Belki de bildiğimiz parçacıklardan tamamen farklı bir doğası mı var? Örneğin bir alan veya topolojik bir etki olabilir mi? Karanlık enerji kozmolojik sabit gibi aynı mı kalıyor? Yoksa zaman değişen bir alan, örneğin quintessence denilen dinamik bir skala alan olabilir mi? Eğer değişiyorsa geçmişte ve gelecekte evrenin genişlemesi bambaşka hızlara ve hatta evrenin sonlanmasına yol açabilir. Hubble gerilimi gerçekten yeni bir fiziğin işareti mi? Yoksa evrenin bu bölgesine özgü bir tesadüf mü? Ya da ölçümlerde henüz fark etmediğimiz bir hata mı var? Eğer yeni fizikse bu yeni etki evrene ne zaman ve nasıl etki ediyor? Yerçekimi teorimiz tam mı? Newton ve Einstein'ın çerçevesi galaktik ve kozmik ölçeklerde acaba eksik mi kalıyor? Yani belki de ortada karanlık madde, enerji yok. Sadece yerçekimini farklı şekilde tanımlayan yeni bir teoriye ihtiyaç var. Bu sorular öyle basit meraklar değil. Her biri fizik alanında bir devrim anlamına gelebilir. Bilim camiası bu sorulara cevap ararken hem daha hassas gözlemlere bel bağlıyor hem de yeni kuramsal çerçeveler geliştiriyor.
Yakın gelecekte devreye girecek büyük bazı projeler var. Bu karanlık sırları çözmeye odaklı. Mesela CMB-S4 adında kozmik mikrodalga arka plan ışımasını şimdiye kadarki en hassas şekilde ölçecek yeni nesil bir deney planlanıyor. Belki karanlık madde ve enerjinin izleri o verilerde saklıdır. LISA adında uzay tabanlı bir kütle çekim dalgası gözlemevi evrenin geniş ölçekli yapısına dair farklı ipuçlar verebilir. Belki karanlık enerji hassas olabilir. Henüz tam bilmiyoruz. Öklit ve Roman teleskoplarından bahsetmiştik. Onların haritaları galaksi kümelerinin zamanla nasıl büyüdüğünü ve dağıldığını gösterecek. Eğer karanlık madde sabit değilse bu dağılımdan sezilebilir. Ayrıca karanlık madde parçacık arayışında da yeni nesil dedektörler, daha büyük xenon tankları, krayojenik yarı iletkenler, kuantum sensörleri devreye girecek. Sonuçta standart modelimiz şunu söylüyor. Karanlık madde ve karanlık enerji var ama ne olduklarını bilmiyorum. Sadece etkilerini biliyorum. Bu da bilimi ilerletmek için müthiş bir fırsat penceresi aslında. Şimdi de alternatif ve spekülatif modellere bakalım. Standart model tatmin edici yanıtlar vermedikçe bazı bilim insanları meraklıları da alternatif açıklamalar peşinde koşuyor. Karanlık madde ve enerjiye dair ortaya atılan bazı teoriler bazen oldukça uçuk olabiliyor. Kimisi sağlam fizikle, kimisi felsefi argümanlarla süslenmiş. Burada ufkumuzu genişletmek adına birkaç ilginç alternatif yaklaşımdan bahsedelim. İlki yerçekimi değiştirmek. Mond ve ötesi. Karanlık maddeye en popüler alternatif doğrudan yerçekiminin kanunlarını değiştirmek. 1980'lerde Mordechai Milgrom, galaksilerin dönme eğrilerini açıklamak için Modified Newtonian Dynamics (MOND) adında bir hipotez ileri sürdü. Mond'a göre Newton'un kütle çekim yasası ivmeler çok küçük olunca galaksi disklerinin dış kısımlarındaki gibi değişikliğe uğruyor. Kütle çekimi mesafeyle daha yavaş azalmaya başlıyor. Bu sayede galaksinin dışında normalde beklenenden daha güçlü bir çekim etkisi oluyor. Ve karanlık maddeye ihtiyaç kalmadan yıldızlar o yüksek hızlarla dönebiliyor. Mond bazı galaksilerin dönüş eğrilerini sayısal olarak oldukça iyi tarif ediyor aslında. Hatta bir evrensel ivme ölçeği A0 yaklaşık 1.2 çarpı 10⁻⁻10 metre/saniye civarı öngörüyor. Ki bu ölçek garip bir şekilde farklı galaklilerde tutarlı çıkıyor. Ancak Mond tek başına evrendeki tüm olguları açıklayamıyor. Galaksi kümelerinde ve kozmik mikrodalga arka planında hala eksik madde problemi çıkıyor. Yani belki Mond bir ipucu taşıyor ama tam bir çözüm değil. Benzer şekilde ünlü fizikçi Erik Wernlin de 2016'da yerçekimine çok farklı bir yorum getirdi. Emergent Gravity, beliren yerçekim teorisi. Wernlin de diyor ki yerçekim aslında temel bir kuvvet değil. Uzay zamanın ve kuantum bilginin derinliklerindeki yapısından ortaya çıkan bir yan etki. Nasıl ki sıcaklık mikroskopik moleküler hareketlerin istatistiksel bir sonucuysa, belki de yerçekimi de holografik bir bilgi birikiminin sonucu olabilir. Bu fikir oldukça teorik ve kafa karıştırıcı. Fakat ilginç olan tarafı şu. Wernlin'in denklemlerinden galaksilerin dış bölgelerinde fazladan bir çekim kuvveti ortaya çıkıyor. Yani karanlık madde etkisini taklit eden bir terim doğuyor. İlk bakışta bu karanlık maddeye gerek kalmadı. Heyecanını meydana getirdi. Bazı erken testlerde örneğin belirli galaksi grubunda beliren yerçekim gözlemlerini fena olmayan bir uyumla açıkladı. Ancak devam eden çalışmalar özellikle galaksi kümeleri ve evrenin büyük ölçekli yapısı gibi alanlarda bu teorinin henüz tam başarılı olamadığını gösterdi. Yine de Wernlin'in fikri bilim insanlarını cezbediyor. Çünkü ya gerçekten yerçekimini hiç anlamadıysak sorusunu gündemde tutuyor. Bir diğer farklı yaklaşım evrenin genişlemesini yorumlama biçimimizle ilgili. Bazıları diyor ki belki de evren aslında genişlemiyor. Biz küçülüyoruz. Bu tuhaf cümleyi biraz açalım. Brezilyalı fizikçi J.C. Jorge de Barcelos tarafından ortaya atılan değişen evren modeli Decreasing Universe tam olarak bunu savunuyor. Bu modele göre evrendeki mesafelerin açılıyor gibi görünmesi aslında metre çubuğumuzun kısalıyor olmasından ibaret. Yani protonlar, atomlar, kısacası tüm madde zamanla boyut değiştiriyor olabilir. Bu görüş genel görelilik denklemlerini farklı bir yorumla ele alıyor ve iddiaya göre karanlık enerji etkisini de bu şekilde açıklayabiliyor. Hatta barındırdığı mekanizma karanlık maddeyi de gerek bırakmayacak bir şekilde yerçekimi alanının kendisini modifiye ediyor. Örneğin kütle çekim alanı içindeki enerjiyle etkileşim gibi. Bu model oldukça tartışmalı ve henüz geniş kabul görmedi. Ancak literatürde acaba evrenin genişlemesi bir yanılgı mı sorusunu sorması açısından ilgi çekti. Karanlık madde ve karanlık enerji hakkındaki tartışmalar sadece fiziğin içinde yer almıyor. Bir de bilgi felsefesi boyutu var. Genelde bilim insanları henüz görmedik ama bir gün gerekli teknolojiyi bulunca göreceğiz şeklinde düşünüyor. Ancak bazı filozoflar ve hatta bazı fizikçiler diyor ki ya bunlar doğası gereği ölçülemez şeylerse?
Yani evrenin yapısında bizim sadece dolaylı etkilerini hissedebileceğimiz, aslında doğrudan tespit edemeyeceğimiz unsurlar olabilir mi? Bu fikir biraz Heisenberg'in belirsizlik ilkesini ve bilinemezlik kavramlarını andırıyor. Kuantum fiziğinde bir parçacığın konumunu mükemmel olarak ölçmeye kalkarsanız momentumunu belirsizleştirirsiniz. Veya tersi. Yani doğada bazı fiziksel bilgiler tam netlikle aynı anda elde edilmez. Bunun gibi belki de karanlık madde ve enerji evrenin bir tür altyapısal sabiti, varlığı hissedilir ama kendisi doğrudan doğası gereği gösterilemez. Mesela karanlık madde uzay zamanın belirli topografik özelliklerinden kaynaklanan bir etki olabilir mi? Eğer öyleyse biz onu partikül zanneder ama bulamayız. Çünkü aslında bir parçacık değildir. Ya da karanlık enerji zamanın entropik bir oku ile ilişkili bir fenomen olabilir mi? Kim bilir, belki de termodinamiğin derin bir sonucu olarak evrenin genişlemesi gerekiyor. Ve biz buna enerji alanı diyoruz. Örneğin 1800'lerin eter kavramını düşünün. Işık dalgaları yayılıyor. Peki hangi ortamda? Boşlukta dalga mı gider? Olamaz demişler. Ve eter adlı görünmez her yerde bulunan bir ortam uydurmuşlar. Yıllarca deney yapıldı. Eter rüzgarı aranıldı. Michelson-Morley deneyi en ünlüsü. Sonra Einstein çıktı. Dedi ki etere gerek yok. Işık bir elektromanyetik alandır. Boşlukta gidebilir. Sabit bir ortam aramayın. Bugün eter kavramını tarih kitaplarında gülümseyerek okuyoruz. Belki de yarın karanlık madde veya karanlık enerji de benzer akıbete uğrayacak. Belki bu terimler tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz etkileri tarif eden geçici adlar ve yakında yerlerini gerçek açıklamalara bırakacaklar. Şu anda insanlık olarak kozmik bir bulmacanın tam ortasındayız. Evrenin %95'inin ne olduğunu bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey onun orada olduğu ve evrene hükmettiği. Karanlık madde teleskoplarımızın gösterdiği evrenin iskeletini oluşturan hayalet bir madde. Karanlık enerji ise evrenin kaderini belirleyen, uzayı şişiren gizemli bir güç. İkisi de doğrudan gözlemlenemiyor, laboratuvarımızda tadılamıyor, koklanamıyor. Ama etkileri tıpkı rüzgarın yaprakları savurması gibi evrenin dört bir yanında hissediliyor. Bu iki bilinmez bize şunu hatırlatıyor. Şu an için yapmamız gereken sorgulamaya devam etmek. Karanlık madde gerçekten varsa er ya da geç onu yakalayacağımızı umuyoruz. Yok, eğer yoksa o zaman daha da büyük bir devrim bizi bekliyor. Yeni bir fizik, belki de yeni bir ontoloji kurmak gerekecek. Bitirirken akıllarda kalması gereken belki de şu. Gözle görmediğimiz şey yok demek değildir. Evren insan gözünün veya insan aklının sınırlarının ötesinde gerçeklerle dolu olabilir. Karanlık madde ve karanlık enerji belki de bizim beş duyumuzda algılayamadığımız, ancak zihinlerimizle ve dolaylı deneylerle keşfedebildiğimiz derin bir gerçekliğin habercileri. Sizce karanlık madde nedir? Bulunacak mı yoksa fizik kitaplarından silinecek mi? Karanlık enerji hakkındaki düşünceleriniz neler? Gerçekten de uzayı şişiren bir enerji mi yoksa anlayış eksikliğimizin bir etiketi mi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Böyle büyük gizemler en iyi meraklı zihinler bir araya geldiğinde tartışılarak anlaşılır. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve evrenin gizemlerini merak eden arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak bu tür içeriklerin devamı için bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.